arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz mini minnacık lifimizi yapacağız. Bu lifi isterseniz bebek kese lif olarak, isterseniz de yüz lif olarak kullanabilirsiniz. Ben çok severek ördüm. Zaten sizin de keyifli öreceğinizden eminim. Bakın şu şekilde 2 parmak veya 3 parmak sokabileceğiniz bir genişlikte yaptım ben. 2 farklı renk kullandım. Bebek lifi olarak çalıştım, ancak yüz lifi olarak da çok güzel kullanılabileceğini düşünüyorum. Ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Videomuza geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden. Videomu beğenir ve güzel yorumlarınızı benden eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben iplerimi ve malzemelerimi hazırladım ve geldim. 2 renk kullandığım bir mini lif modeli oldu. Benim için bebeklerimiz için hazırladığımız bir çalışma oldu. Ben çok severek hazırladım. Umarım sizler de benim gibi seversiniz. İlk etapta renkli pembe ipimle başlayacağım. Ben bu çalışmayı kız çocuğu için yapıyorum, ancak siz erkek çocuğu için yapmak isterseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz elbette. İlk etapta bir ilmek alıyorum. Ve 8 tane zincir çekiyorum. Evet, zincirimi çektim ve ilk zincirimin içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Bir tane sağlamlaştırma zinciri yaptım ve ilmeğimi uzattım. Toplamda 4 tane dörtlü fıstık toplaması yapacağım. Ancak 8 tane olacak. Aralarına 2 zincir çekiyorum. İkinci fıstığıma geçtim. Pardon arkadaşlar. Her bir fıstığın tepesinden diğer fıstığa geçiş yaparken 2 tane zincir çekmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. 8 tane fıstığımızı yapalım ve sıra sonunda buluşalım tekrardan. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim. Bağlantı zincirimi yaptım. Sıkılamak için bir zincir çektim. Başını uzattım ve hemen buradan makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Arka kısımda bulunan ipi de iyice sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra, ortası fazla açılma yapmasını istemiyorum çünkü. Sıkıştırdıktan sonra küçük bir düğüm atıyorum ki sıkıştırdığım alan sabit kalsın. Hemen ipimi de temizliyorum bu noktada. Başlangıcımız oldu gördüğünüz gibi. Bir diğer rengimiz olan beyaz rengimize geçiş yaptık. Beyaz rengimizin ilmeğini oluşturuyorum hemen. İlmeğimi oluşturduktan sonrasında gördüğünüz gibi ilk tepe boşluğundan batıyorum. 2 zincir olarak çektiğimiz yerden ve buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonrasında başını uzatıyorum ve dörtlü fıstık topluyorum. Birinci dörtlü fıstığımı topladım. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar bir dörtlü fıstık yapacağım. Kapattım. Geçiş yaparken 2 zincir çekmeyi unutmuyoruz. Arkadan da beyaz ipimizi yürütürsek hem sökülmesini önlemek için hem de daha temiz, muntazam bir görüntü elde etmek için bu işlemi yapmakta fayda var arkadaşlar. İlk fıstığımı tamamladım. Yine zincir boşluğuna 2 zincirimi çektim. İkinci fıstığımı tamamlıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki zincir boşluğuna batıyorum.
Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Yine dörtlü fıstığımı topluyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar yaptım, geldim. Gördüğünüz gibi ilk sırada 8'li tekli fıstıklarımız vardı. İkinci sırada çiftli fıstıklarımız var. Toplam yine saydığımızda 8 adet ikili fıstığımızı göreceksiniz. 4 kere toplanmış ikili fıstıklarımız. Şimdi buradan bağlantı noktasına tam zincir boşluğunun içerisine geçiyorum. Ve yine ikili fıstık oluşturuyorum. İlk dörtlü fıstığımı topladım. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya ikinci dörtlü fıstığımı topluyorum. Zincir sayılarını elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 zincir çekerek daha iyi olacağını düşünüyorum. İsterseniz tek zincir de çekebilirsiniz. Bir sonraki noktaya bir tane batacağız. Bakın buradaki zincir boşluğuna tekli fıstık yapacağım buraya. Tekrar ikili zincir. Bir sonraki tepe noktasına ise çiftli fıstık yapacağım. Birinci fıstığımı tamamladım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Aynı noktaya ikinci zincirimi yapıyorum. Fıstığımı yapıyorum. Düzeltiyorum hemen. 2 zincir çektim. Zincir boşluğuna başını dolayarak bir tane fıstık yapıyorum. Tekli fıstık. Tekrar başını doladım. İkili fıstık tepesine ikili fıstık yapıyorum. İkili zincir çektim. Tekrar ikili düzeltiyorum. Dörtlü fıstık topluyorum. Sıra sonuna kadar fıstık tepelerine, ikili fıstık tepesine 2 tane fıstık, zincir boşluğuna tek fıstık olacak şekilde yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar yaptım ve geldim. Burada beyaz ipimizin sonuna geldik. Beyaz ipimizi keseceğiz. Renkli ipimize geçeceğiz. Siz hangi rengi kullanıyorsanız o renkteki ipinize geçiş yapabilirsiniz bu noktada. Yine ilmek alıyorum. Ve herhangi bir noktadan batıyorum. Buradan yine ilmeğimi uzattım. Başını doladım. Aynı noktanın içerisine batıyorum. Ve fıstık oluşturuyorum arkadaşlar. Bir alt sırada bir çift bir tek olacak şekilde dörtlü fıstık oluşturmuştuk hatırlıyorsanız. Bu sırada her boşta ikili fıstık oluşturacağız. Yani tekli fıstık oluşturmuyoruz artık. Ben şu an ikili fıstık tepesindeyim. O şekilde denk geldi bana. Ben ilk ikili fıstığımı oluşturdum.
Arkadan da iplerimi yürütüyorum. Başında oldum 2 zincir çektikten sonra bakın. Burada tekli fıstık oluşturduğumuz noktada gördüğünüz gibi zincir boşlukları var. Bu zincir boşluğun içerisine giriyorum. Ve ilk fıstığımı oluşturuyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Ve tekrardan aynı noktaya batarak fıstığımı topladım. 2 zincir çektim. Bir sonraki zincir boşluğuna batıyorum. Ve dörtlü ikili fıstık topluyorum arkadaşlar tekrardan. Aynı noktayı tekrar batıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Tekrardan fıstığımı toplamaya devam ediyorum. Fıstığımı kapattım. Aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar yapalım ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi bir üst sıraya da çıktım ve çift noktaya çift, yine bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olmak üzere gördüğünüz motifimi oluşturdum. Aynısından bir tane daha oluşturdum ve 2 tane bu şekilde lifim oluştu. Bakın, minik bir lif oldu 2 tane. İkisini şu anda üst üste getireceğim. Arka kısmını arkaya, ön kısmını öne olacak şekilde ve beyaz lifimi alarak kenar kısımlarından geçmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım ve görmüş olduğunuz bu tepe noktasına batıyorum. İlk etapta buraya batıyorum ve hemen karşı noktasındaki bağlantı noktasına batıyorum bir de. Bu ikisini birlikte alıyorum. İlmeğimi geçirdim. Birlikte kapattım. Burada fıstık topluyorum tekrardan. Yatay fıstıklar yapacağız arkadaşlar. İkisinin ortasından geçirerek yapıyorum fıstığımı. Burada dörtlü değil, beşli fıstık oluşturuyorum. Siz isterseniz dörtlü oluşturmaya devam edebilirsiniz. Ve burada başını doladım. Bir sonraki fıstık birleşim noktasına iniyorum. Hemen karşısına batıyorum aynı anda. Ve buradan bir ilmek aldım. Tekrar başını doladım. İlmeğimi içinden geçiriyorum oluşturduğum fıstığım ve başını doluyorum. Buradan dönüyorum ve zinciri oluşturuyorum bir ilmek alarak. Burayı kapattım. Gördüğünüz gibi bir bağlantı noktasını oluşturdum. Bir diğer bağlantı noktasını oluşturmak için ilmeğimi uzatıyorum ve ikisinin içerisinden aynı anda geçerek ilmekleri almaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer bu işlem size karmaşık ve zor gelirse bir de farklı bir tekniği var. O tekniğini göstermek istiyorum. Buradan ilmeği, fıstığımızı klasik fıstık kapatma yöntemiyle kapatıyoruz ve başını doluyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. İçerisinden geçirerek kapatıyoruz. Bu da bir yöntem. Siz hangisini oluşturmak isterseniz, hangisi kolayınıza giderse onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Fıstığımı oluşturdum. Kapattım. Ve bir sonraki fıstık tepesinin
iç kısmından geçerek buraya kapatıyorum. Aynı noktadan ilmeğimi uzatıyorum ve fıstık oluşturuyorum. Pardon, burası biraz bol oldu. Burayı düzeltmek istiyorum. Bir diğer kapatma şeklimiz ise fıstığımızı aldıktan sonra bir diğer fıstık tepesinin içerisinden geçiyoruz. İlmek alıyoruz ve fıstığımızı aldığımız ilmeğin içerisine kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz. Tekrardan bir zincir çekiyoruz ve ilmeğimizi uzatıyoruz. İlettiğim gibi sizin için hangisi kolay olursa o işlemi yapabilirsiniz. Bu işlemleri tekrar edelim ve sıra sonunda tekrardan buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz yaklaştırmam gerekirse gördüğünüz gibi minik kesemizi ben bitirdim. Oldukça tatlı oldu. Buradan gördüğünüz gibi iki parmağımı sokabiliyorum. Minik bebeklerimiz için güzel bir kese oldu. Dilediğiniz gibi yüz kesesi olarak da kullanabilirsiniz. İç kısmının genişliğini de buradan görebilirsiniz. Buradan sabun koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı benden eksik etmeyin lütfen. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.